Dostlar merhaba. Bugün detaylı bir temizlik işi yapacağız. Artık bitkiler ciddi bir boyuta ve doygunluğa ulaştılar. Bu ortadaki kriptolar çok güzel büyüdüler. Ama tabii artık cam önleri falan bakın, bilek ve lezialyaları görüyorsunuz. Yine çöpçülerim var burada, sıkışmış durumdalar. Artık camın önünü de çok fazla kapatan bir durumla karşı karşıyayız. Yine bu yan taraf tamamen kriptolar tarafından kapatıldı. Bu ne demek? Sirkülasyon sorunu demek. Yani burada şu anda su akımı ile ilgili sorunumuz var. Sirkülasyonun oralarda da gezmesini istiyorum. Çok fazla kapanırsa eğer suyun akış yönü, bu uzun vadede benim için problemler yaşatabilir. Sirkülasyon çok önemli dediğim gibi. Şimdi burada bazı ölü yapraklar var. Bakın şurada artık miadını doldurmuş yapraklar var. Onları biraz budayacağım. Tabii bu biraz uzun bir süre olacak. Budamaktan da kastım, kriptolarda çok da fazla makasla falan bir budama yapmıyorum. Genelde bunları elimle koparıp alacağım. Bu süreci bir çekeyim. Öğleden sonraki kısımda da teknik bakım yapacağım. Ne yapacağım? Bu bizim filtrede bazı kurulumlardan gelen kronik sıkıntılar var. Şu hortumun kırılması gibi. Bakın şu hortum çok böyle S halinde gidiyor. Bununla ilgili bir çözüm üretmek istiyorum. Bir de bunu sökmüşken filtreyi de bir elden geçireyim. Artık filtrenin içerisinde çok fazla elyaf tutmak istemiyorum. Çünkü artık oturdu bu tank. O ince partiküller çok fazla yok artık. Belli bir doygunluğa geldi. Onları çıkarıp daha fazla su sirkülasyonunun artacağı bir düzene dönmek istiyorum. Bunları da size çekip bir video olarak atayım. Büyük bir bakım. Bakalım nasıl olacak. Elimizden geleni yapacağız. Evet değerli dostlar, kriptolar gerçekten çok güçlü kökler salan ve bu kökler akvaryumun altında uzunca mesafeler kat edebilen bitkiler. Gördüğünüz gibi benim akvaryumda bir zeminde aktif toprak yok. Bu çok fazla merak edilen konulardan bir tanesi. Mutlaka bitkili bir akvaryum için aktif toprak kullanmak zorunda değiliz. Ama bitkilerin besin ihtiyaçlarını da karşılamakla mükellefiz. Aksi takdirde bitkiler zaman içerisinde yaprakları delinecek, yeni çıkan yapraklar sararacak ve sağlıklı bir görüntü almayacaksınız. Yeşil, doygun renklere ulaşan, iyi boyutlara ulaşan bitkiler elde edemezsiniz. Farklı gereksinimi olan bitkiler var. Bu nasıl bir tank oluşturmak istediğinizle de çok doğru orantılı esasen. Aktif toprak kullanmak zorunda olduğunuz bitkiler ve durumlar var. Ancak buna ihtiyacınız olmayan, yine benim gibi burada bakın düşük bakım ihtiyacına sahip bitkilerle kurulmuş tanklar da var. Ben bu 2 metrelik tankı kurarken ana hedeflerimden bir tanesi sürekli budama yapmamak ve sürekli bu budama işleriyle uğraşmamaktı. Çünkü 2 metre tankın bakımı gerçekten zahmetli olur. Düşünsenize bunun tüm zeminini Monte Carlo ile kapladığımı yapabilir misiniz? Evet, yapabilirsiniz. Güzel bir aktif toprak serersiniz. Aktif toprak Monte Carlo'nun çok sağlıklı, güzel bir şekilde büyüyebilmesini sağlayacak. Monte Carlo birkaç ay içerisinde çok ciddi yayılım yapan bir bitki. Ama bu ne demek? Bu bakım demek, bakım yoğunluğu demek, budama demek. Ve 2 metre bir tankta Monte Carlo budaması, inanın ya, bütün gün onu budayacaksınız, şekle sokacaksınız ve daha sonra o çıkan Monte Carlo'ları temizleyeceksiniz. Ve bu 2 ayda bir ortalama devam edecek. Eğer budamazsanız alttaki bitkiler çürümeye başlayacak, ışık almadıkları için. Ve aynı zamanda çok kaba bir görüntü oluşmaya başlayacak. Dolayısıyla gerçekten çok bakım isteyen bitkiler. Yine tabii aktif toprakla ilgili önemli konulardan bir tanesi ömrü. Eğer 1,5-2 yıl tutup daha sonra bozacak bir tank kuracaksanız aktif toprak güzel bir seçenek olabilir. Çünkü çok gelişmiş, doygun renklere sahip ve maksimum büyüklüğe ulaşmış bitkiler elde edebilirsiniz. Ama aktif toprağın bir ömrü var. 12 ile 24 ay arasında değişen, farklı şartlara bağlı olarak değişen bir ömrü var. Bu nasıl bir su kullandığınız, sıvı gübreleme yapıp yapmadığınız, yine musluk suyu kullanıp kullanmadığınızda doğru orantılı bir durum. Ben bu tankı çok uzun yıllar tutmak hedefiyle kurduğum için aktif toprak kullanmayı hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü aktif toprak maksimum 2 yıl sonra artık çamurlaşmaya başlayacak. O yapısını kaybedecek ve sorun çözmekten daha çok, fayda sağlamaktan daha çok sorun yaratmaya başlayacak. Uzun vadede bitkilerin kökten beslenmesi için uzun ömürlü gübre tabletleri var. Bunları kullanmaya başlayacağım. Şu an için böyle bir zorunluluğum yok. İşler iyi gidiyor. Çünkü
Zaten suya da ben sıvı gübre veriyorum. Bitkileri bu yüzden sudan da besliyorum ama yavaş yavaş zeminden de artık gereksinim eksikliği yaşadığını hissettiğim bitkilerim olursa root top denen köklere eklenen dip tablet gübrelerle gerekli beslemeleri yapacağım. Bunu da tabii kontrol yapmak lazım. Çok fazla gübreleme bu sefer yosuna sebebiyet verecektir. Gerçekten ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bitkiler olursa bunlar için gerekli kök gübrelemesini yapıp şartlarını devam ettireceğim. Yani özetle aktif toprak olmazsa olmaz değil. Her tank çeşidinin, her bitki çeşidinin kendine özel gereksinimleri var. Dolayısıyla bu konuları iyi araştırıp ne tarz bir akvaryum kuracağınız, sizin beklentinizin ne olduğu ve aynı zamanda bitkilerin beklentisinin ne olduğuyla doğru orantılı hareket edip doğru tercih yapmak lazım. Benim hedefim uzun bakım aralıkları ve nispeten çok uzun ömürlü bir akvaryum kurmak olduğu için bu tankta aktif toprak kullanımı neredeyse hiç yok. En önemli bileşenlerden ve bizim ülkemizde ne yazık ki fiyatlardan dolayı çok es geçilen konulardan bir tanesi de ışık, aydınlatma. Akvaryumda bitkili bir sistem kurarken bence en çok para harcanması ve ilk çözülmesi gereken konu ışıktır. Çünkü fotosentez sürecini ışık başlatır. En büyük enerji kaynağı ışıktır. Dünyada nasıl güneşse akvaryumda da, akvaryum güneşi de bizim aydınlatmalarımız, yani ışığımız. Işık kaynağınız ne kadar güçlü? Aslında bu soruya vereceğiniz cevap biraz önce anlattığımız aktif toprak kullanımına da bir cevap oluşturuyor. İşte tam bu noktada low tech ve high tech denen iki ifade ortaya çıkıyor. Low tech sistem, yani düşük enerji yaklaşımı, düşük ya da orta şiddette ışık kullanıyor. Genellikle karbondioksit kullanmıyoruz. Yavaş büyüyen bitkileri tercih ediyoruz. İşte Anubias, Cryptocorin, Javafen gibi ve gübreleme daha sade ve düşük dozajda olmalıdır. Bakın yine hiç yok mantığını aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Hiç yok bana göre çalışan bir yöntem değil. Low-tech sistemde maksimum büyümeyi hedeflemiyor. Amacımız burada stabil ve daha düşük bakım ihtiyacı. Işık düşük olduğu için bitkilerin karbon talebi daha sınırlı. Doğal karbondioksit çoğu zaman yeterli oluyor. Bu da işte 2 ile 5 ppm arasındaki bir aralık. Bu doğal karbondioksitini üretiyor. Bitkilerin yine kendileri gece tükettiği oksijen ve karbondioksit salınımı aynı zamanda tankın içerisindeki diğer canlıların salgıladığı karbondioksit bitkilerin temel besini almasının önünü açıyor. Low-tech tanklara daha az müdahale, daha az risk, daha yavaş ama dengeli büyüme parametrelerinin olduğu tanklar olarak bakabiliriz. Benim burada bir low-tech tankım var. Aylarca içerideki bitkilere hiç ellemiyorum. Sadece zaman zaman ufak su değişiklikleri yapıyorum. İçerideki dengeyi stabil tutmaya çalışıyorum. High-tech sisteme baktığımızda yüksek par değerine sahip güçlü led aydınlatmalar kullanıyoruz. Zor ve hızlı büyüyen bitkiler bakıyoruz. Bunlar rotalalar, ludwigialar, zeminde Monte Carlo ya da Küba, hatta Küba daha zor bir yayılımcı bitki. Düzenli makro, mikro gübreleme ve mutlaka kontrollü bir CO2 sistem. Burada ışık seviyesi arttığı için bitkilerin karbon tüketimi çok ciddi bir şekilde artıyor. Eğer yüksek ışık verip yeterli karbondioksit sağlamazsanız bitki metabolizması yarım kalır ve sistem yosun üretmeye başlar. High-tech tanklar daha hızlı büyüme, daha canlı renkler ama yüksek teknik disiplin ister. Işık seviyesi arttıkça karbondioksit zorunlu hale gelir. Çünkü yüksek ışık hızlı fotosentez yapar. Hızlı fotosentez yüksek karbon talebi oluşturur. Yetersiz karbon hem stres hem de yosun üretimine sebep olur. Doğal karbondioksit seviyesi çoğu tankta 2-5 ppm civarındadır. High-tech sistemlerde biz 20-30 ppm aralığında bir karbondioksit seviyesine çıkmak durumundayız.
Karbondioksit bitkiye karbon sağlar, renk doygunluğunu arttırır. Özellikle kırmızı bitkilerde kompakt ve sağlıklı büyüme sağlar. Yine yosun oluşumu dolaylı olarak baskılanır. Yosun hiç olmaz diye bir matematik yok. Hiç yosun olmayacak gibi bir matematik yok. Ama kontrollü yosun bazen seyir zevki bile verir. Burada kritik kavram, aslına bakarsanız her iki tankta da ister low tank ister high tank kurun, en kritik konu stabilitedir. Eğer CO2 seviyelerini sürekli dalgalanıyorsa inanın low tank'ten daha zor kontrol edebilirsiniz. Dalgalanmayacak sabit parametrelere ihtiyacımız var. Bu yüzden CO2 kullanıp kullanmamaktan daha önemlisi CO2'yi nasıl kontrol ettiğinizdir. Kontrol edilemeyen karbondioksit size yosun olarak geri döner. Karbondioksit kullanımında dikkat etmemiz gereken konu şu: mutlaka ışığı açmadan 1-2 saat önce karbondioksiti açıp ışık kapanmadan 1 saat önce kapamalıyız. İyi bir sirkülasyona ihtiyacımız var, su akımı. Bu tanka bakım yapmamın asıl sebebinin sirkülasyonda bozulma olduğunu hissettiğimi söylemiştim ve tabii ki CO2'yi kontrollü bir şekilde götürmemiz ve tankın içerisinde çok fazla yükselmesine izin vermemiz gerekiyor. Çünkü balık bakıyoruz. Balıkları karbondioksit fazlalaşırsa boğar. Yani ne zaman karbondioksit kullanıyoruz? Işıktan buraya geldik. Evet. Eğer güçlü bir ışığınız varsa karbondioksit kullanmak kaçınılmaz oluyor. Daha dengeli, düşük par değerlerine sahip bir ışığınız varsa karbondioksit kullanmak zorunda değilsiniz. Yine burada bazı bitkilerin gereksinimleri sizi hangi ışığı kullanmanız noktasında da mutlaka bir yola sokacaktır. Yine tabii bitkili akvaryumlar üzerinde konuşmaya devam ederken bahsetmemiz gereken en önemli konuların başında su kimyası geliyor. İçeride çok ciddi bir biyolojik denge kuruyoruz. Bu biyolojik denge doğanın bir kopyası olarak lanse ettiğimiz ve her birinin farklı gereksinimlere ihtiyacı olan canlılardan oluşuyor. Bunun 2 ayağı var. Bir tanesi balıklarla ilgili olan ayak, diğeri bitkilerle ilgili olan ayak. Bu 2 ayağın çok dengeli ve birbiriyle ahenk içinde olması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Her balıkla her bitkiyi bakamazsınız. Her suda her balığı, her su şartlarında her bitkiyi yetiştiremezsiniz. Buradaki dengeyi gözetmekle mükellefiz. Bu işin aslında beni en çok içine çeken tarafı bu. Bu dengeyi bir ince ayar vanası gibi ayarlamak ve bunun uzun bir süre ahenk içinde gittiğini görmek insana tabii ki keyif veriyor. Sürdürülebilir bir ekosistem kurmanın temeli, dediğim gibi, bu su kimyasının biyolojik yükle bitkisel tüketim arasındaki dengesini çok iyi ayarlamaktan geçiyor. Bunun için sanıyorum birkaç farklı başlığa dikkat etmek lazım. Az önce bahsettiğim karbondioksit konusu, yani karbon konusu, canlıların temel yapı taşı olan karbonun tankta ne kadar bulunduğu çok önemli. Eğer düşük gereksinime sahip bir tank kuruyorsanız, daha yavaş büyüyen bitkileriniz varsa, tankın içerisindeki doğal yaşamın ürettiği karbonun tüketilerek bu hayatın devam etmesini sağlayabilirsiniz. Ancak yüksek gereksinimli, yüksek bir ışık kullanacaksanız ister istemez konu tekrar karbondioksite gelecek. Bu su kimyasının içerisindeki en temel konu. Karbon ne durumda ve nasıl bir tank kurdunuz? Bu tankın karbon gereksinimini nasıl karşılıyorsunuz? Su kimyasında ilk dikkat etmeniz gereken konu bu. Eğer bitkili bir akvaryum kuruyorsanız karbondioksit zorunda mı sorusunun aslında cevabı buradan geliyor. Nasıl bir tank kurdunuz ve tankın içerisindeki canlı yapısı nasıl? Doğal üretilen karbon sizin bitkilerinizin ihtiyacı olan karbonu sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Birinci, su kimyasında cevaplamanız gereken soru bu. İkincisi, makro besinler dediğimiz bitkilerin asıl besinlerini aldıkları temel elementler. Bunlar nedir? 3 tane makro besinimiz var bizim. Bu 3 besinin akvaryumda karşılanıyor olması lazım. Hangi bitkiyi besliyor olursanız olun. Bakın burada hiçbir fark yok. İster low tech bir akvaryum bakın, ister high tech bir akvaryum bakın. Karşılamanız gereken 3 tane temel makro besin var. Bunlar azot, fosfor ve potasyum. Eğer bir akvaryumda nitrat sıfırsa bitkileriniz büyümez. Çok fazla yükselirse balıkların sağlığı bozulur ve yosun oluşur. Burada en önemli konu stabil değerleri yakalayabilmek. Bakın karbondioksitte de aynı şeyden bahsediyorum. Suyun az sonra bahsedeceğim sertliğinde de aynı şeyden bahsedeceğim. Yine makro besinlerde de aynı şey. Doğrusal bir çizgiye ihtiyacınız var. Çok dalgalanmayan,
tutarlı, düzenli giden bir makro besin çizelgesine ihtiyacımız var. Yine bir üçüncü başlık mikro elementler. Mikro elementleri de bizim ana besin kaynaklarımızın dışında daha sağlıklı, daha zinde olabilmek için tükettiğimiz vitamin ve minerallere benzetebilirsiniz. Her zaman portakal yemeseniz hayatınız devam eder. C vitamini eksik olur. Belki bazı semptomlar gösterir ama genel yaşamsal faaliyetlerinizi kaybetmezsiniz. Yine D vitamini, işte güneşten aldığımız D vitamini vücudumuzda eksik olduğunda işte kemiklerimizde ağrılar, eklemlerimizde ağrılar hissederiz. Ama hayat devam eder. Ağrılı bir şekilde devam eder. İşte mikro elementler tam olarak akvaryumda buna karşılık gelen elementlerdir. Bunlar demir, manganez, çinko gibi klorofil sentezi ve pigment gelişimi için gereklidir. Ne demek pigment? İşte çok renkli, kaliteli, kırmızı renkli bir bitkiniz olsun istiyorsanız o tankta demiri alması gerekiyor ki bitkinin kırmızı pigmentlerini patlatabilsin. Ya da çok daha güçlü bir bağ dokusu oluşturması için yine manganez, çinko gibi izelementleri bünyesinde bulundurması gerekir. Eğer mikro elementlerde çok fazla eksiklik olursa bitkilerde kloroz dediğimiz sararma, yeni yapraklarda özellikle sararma ve çok patlatırsanız fazla element, fazla mineral, fazla gübre, fazla besin yosunu patlatır. Yosun patlıyorsa ya bir şeyler dengesizdir ya da fazladır. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Yine ters ozmoz su kullanıyorsanız en çok kontrol sağlamanız gereken konu genel sertlik ve tamponlamadır. Ne demektir genel sertlik? General hardness denir. GH ile ölçülür. Çok duyuyorsunuz GH'ı, genel sertlik. 4 ile 8 GH arasında bitkili akvaryumlarda genelde sertlik kabul edilebilir seviyededir. Ne demek 4-8? Veya biz bu sertliği nasıl oluşturuyoruz? 2 tane temel bileşeni var genel sertliği oluşturmanın. Birisi magnezyum, diğeri kalsiyum. Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının su içerisindeki dağılım oranı bizim genel sertliğimizi oluşturur. Karbonat sertliği pH'ın dengede tutulabilmesi ve hem bitki hem balık sağlığı açısından daha stabil bir düzenin kurulabilmesi için ciddi bir tamponlama görevi görüyor. O yüzden karbonat sertliğine mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Genelde 2 ile 6 arası kabul edilebilir. 3-4 idealdir. pH suyun asidik mi yoksa alkali mi olduğunu gösteren bir değerdir. 7 pH seviyesi nötr seviyedir. 7'nin altı ise pH'ınız asidik, 7'nin üzeri ise alkali bir suyunuz var demektir. Bitkili akvaryumlarda pH önemli bir değer. Çünkü birçok akvaryum bitkisi ve yine bitkili akvaryumlarda baktığımız balıklar daha çok asidik ya da nötr suyu severler. Yani 6-7 aralığı 6.2, 6.5, 6.8 gibi değerler hem bitkilerin hem de bitkili akvaryumda baktığımız birçok balığın sevdiği pH seviyesidir. Dolayısıyla bitkili bir tank kuruyorsak 6-7 arasında bir pH değerimizin olması sağlıklı olur. Burada işte az önce bahsettiğimiz kritik ayrım ortaya çıkmakta. Örneğin Afrika cikletleri alkali bir su isterken bitkiler daha çok asidik bir su istiyorlar ya da nötr bir su istiyorlar. Dolayısıyla ciklet akvaryumlarında çok fazla bitki çeşidini kullanamıyoruz. En çok gördüğümüz bitki çeşitleri genelde anibias türleri oluyor. Çünkü anibiaslar sert yapısıyla alkali sularda da yani yüksek pH değerine sahip sularda da hayatlarına devam edebiliyorlar. Burada pH'ı da kontrol altında tutmak gerekiyor. Karbonat değerini yükseltirseniz doğal olarak suyun pH değerini de yükseltmiş olursunuz. Doğru pH dengesiyle giderseniz ancak pH'ı da yine asidik bir seviyede ya da nötr bir seviyede tutabilirsiniz. Bu önemli bir değer. Bitkili akvaryumlarda hedef genelde dediğim gibi ya asidik ya da nötre yakın sudur. Ama en önemlisi ani dalgalanmaların olmamasıdır. Doğru pH, dengeli karbondioksit ve düzenli su değişimiyle pH zaten kontrol altına alınabilir. Özellikle bitkili akvaryumlardaki en kilit sözcüğümüz denge. Denge her zaman tutarlı olmalı. Dengeyi bozacak değişimlerden, ani girişimlerden kaçınmalıyız. Sürekli bir denge ve ahenk tutturmak zorundayız. Ve su kimyasının en temel konularından bir tanesi de biyolojik filtrasyon. Bildiğimiz bizim filtrelerimizin asıl görevi sonrasında ortaya çıkan sonuç. Bunun genel adına nitrifikasyon diyoruz. Aslında nitrifikasyon akvaryumun kendi kendini temizleme mekanizması. Balıklar yaşamlarını devam ettirirken sürekli yemliyoruz. Bu balıkların da sindirim sisteminin ortaya çıkardığı bir dışkı var. İşte bu atıkların temelinde amonyak oluşuyor ve bu amonyak akvaryumun en tehlikeli maddelerinden bir tanesidir.
Çok düşük seviyelerde bile balıkların solungaçlarına zarar verir, strese sokar ve uzun vadede zehirleyerek ölüme kadar götürebilir. Peki biz bu amonyağı akvaryumdan nasıl uzaklaştırıyoruz? Aslında uzaklaştırmıyoruz. Biz iyi bir filtrasyon kurarak faydalı bakteri dediğimiz canlılarla bu amonyağın parçalanarak nitrite dönüşmesini sağlıyoruz. İlk aşamada amonyak nitrite dönüşür. Ancak bu da bizim için yeterli değil çünkü nitrit de zehirli. Hatta balığın kanındaki oksijenin taşıma kapasitesini düşürür. Yani bu süreç burada durursa, amonyak nitrite döndüğünde bizim bakterilerimizin çalışması kesilirse yine sıkıntı, yine amonyakta yaşayacağımız problemleri yaşarız. İkinci aşamada yine bir bakteri grubu devreye girer ve nitriti nitrata çevirir. İşte bu noktada işler daha güvenli hale geliyor. Çünkü nitrat amonyak ve nitrite göre çok daha az zehirlidir. Aynı zamanda bitkili akvaryumlarda güzel olan şu ki bizim bu nitrata ihtiyacımız var. Az önceki görselde makro besinleri anlatırken birinci sırada size nitrattan bahsetmiştim. İşte o nitrat tam olarak bu nitrat. Yani bizim akvaryumumuzda nitrifikasyon doğru çalışırsa ilk etapta balıkların ortaya çıkardığı dışkı nitrifikasyon sonucu bitkiler tarafından tüketilen bir besine dönüşür. Bu döngüyü iyi oturtturduğumuzda çok kaliteli bir su kimyasını elde etmiş oluyor. Tam olarak güçlü bir filtrasyon kurmamızın sebebi bu. Biz dış filtrelerde, bu videonun başında bir şeyden bahsetmiştim. Artık benim akvaryumda düzen oturduğu için dış filtremin içerisinde çok fazla pislik tutacak elemanlara ihtiyacım yok. Ne bu elyaf ya da süngere çok fazla ihtiyacım yok. Benim bakteri kültürünün daha fazla içinde barındıracak elemanlara ihtiyacım var. Filtre bu sebeple 24 saat açık kalmalıdır. Asla filtre malzemeleri musluk suyuyla yıkamamalıyız ve çok da fazla aşırı temizlik yapmamıza gerek yok filtre malzemelerinde. Su akışını tıkayan kaba pislikleri filtreden uzaklaştırmak gayet yeterlidir. Çünkü zaten bir hafta sonra aynı noktaya gelir. Sağlıklı bir nitrifikasyon sisteminiz varsa, yani yeterli bakteri kültürü oluşturabiliyorsanız, akvaryumda amonyağın her zaman sıfır olması, nitritin sıfır olması, nitratın da kontrol altında tutulması gerekir. Aşırı besleme bu anlamda bu döngünün bozulmasına sebebiyet veren bir konudur. Balıkların aşırı beslenmemesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. Aşırı besleme günün sonunda bize zehir olarak dönebilir. Biyolojik filtrasyon sadece filtrede de değil, akvaryum içerisinde de mutlaka planlanması ve kurulması gereken bir sistemdir. Biyolojik filtrasyon benim çok önem verdiğim bir konu. Bugün çok yüksek kalitede suya sahip akvaryumlar, yani işte cam gibi dediğimiz sular var ya, böyle pırıl pırıl sular, İçeride su yokmuş gibi görünen tankların tamamında doğru bir biyolojik filtrasyon kurulmuş demektir. Sonuç, bitkili akvaryumla başarı istikrarlı parametrelerle ilgili. Siz en iyi gübreyi değil, yeteri kadar ve doğru değerlere sahip gübreyi kullanmalısınız. Balık yükünüzün, atık üretiminizin, bitki tüketiminizin ve su değişim döngünüzün dengeli bir şekilde kurulmuş olması gerekiyor. Ve bitkili akvaryumlarda müdahaleler anlık sonuçlar doğurmaz. Sonuçları zaman ve içerideki biyolojik döngü kendi gereksinimlerini bulması ya da bulmamasıyla size bir süre sonra verir. Bu bir hafta, 10 gün, bir ay, belki 6 ay sonra karşınıza çıkacak bir durum olabilir. O yüzden sürekli gözlem, sürekli minimal müdahale, sürekli ölçme, özellikle ilk zamanlarda konuya hakim olana kadar ya da o akvaryumu tanıyana kadar sürekli gözlemlemeye ihtiyacınız var. Oradaki ani değişimler size anlık olumlu ya da olumsuz sonuçlar olarak çıkmıyor. Bu matematik, akvaryum matematiği böyle çalışmıyor maalesef. Domino etkisi dediğimiz şey zamanla kendini gösteren bir sonuç bitkili akvaryumda. Işık, karbondioksit, besin, stabil kimya, su kimyası dengeli bir ekosistemin temel bileşenleri. Ve özellikle bitkili akvaryumda beni en büyüleyen şey bir bitiş noktasının olmaması. Yapıp ben bunu başardım dedikten sonra daha birçok segment var. Örnek veriyorum, high-tech'te onlarca high-tech çeşidi var. O kadar farklı high-tech'ler, o kadar farklı düzenler, o kadar farklı yapılar oluşturabilirsiniz ki hepsinden farklı keyifler alabilirsiniz ve hepsi belli bir süreç. Düşünsenize, bir tankı 1,5 yıl ortalama takip ettiğimizi varsayalım. Ben şimdi bu 2 metrelik akvaryumu kurdum. Yaklaşık bir sene oldu. Ve bir senede artık tam böyle beni mutlu eder noktaya geldi. Şimdi bir sene daha bu noktada bu tankı götüreceğim. Şimdi 2 yıl gitti. Sadece bu tankla bu tankı
kafamdaki mükemmel noktaya getirmek için harcadığım zaman 2 sene. Bu 2 sene sürekli bir şeylerle uğraştım, bir şeyleri okudum, su kimyasını okudum. Ufak tefek mühendislikler yaptım. Yani burada akıllı ev sistemlerini bu tank sayesinde tanıdım ben. IoT denilen nesnelerin internetini bu akvaryum sayesinde tanıdım. Bu akvaryuma kafa yormaya başladığımda bir şeyler araştırmaya başladım. Dedim ki benim müdahaleme ihtiyaç duymadan bu akvaryum nasıl su değiştirir? Bu beni araştırmaya, okumaya, izlemeye sevk etti. İşte bu yolculuk bana keyif veriyor. Benim bu bir şeyleri anlama, bir şeyleri öğrenme tutkumu gerçekten tetikleyen bir hobi oldu ve özellikle bitkili akvaryumu bu sebeple çok seviyorum. Şimdi videomuzun bu kısmında bir bypass işlemi gerçekleştireceğiz. Neden buna bypass diyoruz? Çünkü dış filtrelerimiz akvaryumumuzun kalbi gibidir. Gerekli bakım ve düzenli aralıklarda ilgi göstermezseniz bir anlamda akvaryumunuz kalp krizi geçirebilir. İyi bir dış filtre sağlıklı bir akvaryumun en temel unsurlarından bir tanesi. Ama tabii filtrenin sadece çalışıyor olması tek başına yeterli değil. Doğru bakım yapılmazsa filtrenin performansı ciddi şekilde düşer. Bugün bir yandan ben bu bakımı yaparken bir yandan da size ne zaman bakım yapılması gerektiği, nasıl yapılması gerektiği ve hangi hatalardan kaçınmamız gerektiğine dair birkaç cümle etmeye çalışacağım. Önce tabii bir filtrenin akvaryumdaki temel görevinin ne olduğunu konuşmakla başlayabiliriz. Bir filtre aslında akvaryumda 3 tane farklı filtrasyon türünü gerçekleştirir. Mekanik filtrasyon, biyolojik filtrasyon ve kimyasal filtrasyon. Tabii bizim için en değerli ve kritik olan konu biyolojik filtrasyon. Mekanik filtrasyon suda doluşan kirleri, partikülleri tutar. Aslında kaba bir temizlik yapar. Biyolojik filtrasyon az önce detaylı bir şekilde bahsettiğim gibi yararlı bakterilerin yaşadığı alandır. Bir de kimyasal filtrasyon yaptırdığımız kısım var. Bunu kısa süreli çözümler için kullanıyoruz. Uzun süreli kimyasal filtrasyon bizim akvaryumlarda çok fazla tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Bu da aktif karbon veya pürügen gibi bileşenlerin yaptığı filtrasyon şeklidir. Tabii biz bugün ne mekanik ne de kimyasal filtrasyonla ilgilenmiyoruz. Konumuz baştan sona hep biyolojik filtrasyon. Burada önemli konu şu değerli dostlar. Filtrenin içerisindeki biyolojik döngüyü sağlayan elemanların çok temiz olmasıyla ilgilenmiyoruz biz.
Önemli olan sağlıklı olması. Filtre bakımında tüm filtre malzemelerini musluk suyuyla yıkayamayız. Musluk suyunda klor bulunuyor ve klor bakteriler için zararlıdır. Genelde bakterileri öldürür. Bu yüzden filtre malzemelerini temizlerken en doğru yöntem akvaryumdan alınan suyla durulamaktır. Ben bu temizlikte akvaryumdan çektiğim hortumu kullanıyorum. Buradaki ön filtre malzemesinin süngeri aşırı derecede pisliğe bulanmış durumda. Ben bunu akvaryumdan gelen suyla temizlemeyeceğim. Su akışının hızlanması için musluk suyuyla temizleyeceğim. Buradaki bakterileri feda ediyor böylece. Ancak içeride çok fazla Cerasperox ve Sagem matrixim olduğu için zaten faydalı bakteri kolonim burada yaşıyor. Buradaki bakteri kolonisiyle ben nitrifikasyon işini devam ettiriyorum. Bunları akvaryumdan gelen hortumla temizleyeceğim. Onunla yıkayacağım. Çok ağır bir temizlikte yapmıyorum. Kaba pislikleri atacağım ve tekrar malzemeleri dış filtrenin içerisine yerleştireceğim. Burada amacımız biriken tortuyu azaltmak, kaba pisliklerden bu biyolojik filtre malzemelerini temizlemek. Tabii filtrenin içerisinde birkaç farklı katman bulunuyor. İşte süngerler, elyaflar, seramik medyalar ve biyolojik halkalar dediğimiz gibi. Elyaflar kullanıyorsanız eğer genelde elyaf tek kullanım bir malzemedir. Kullan at şeklinde değerlendirmek gerekiyor. Ancak ben elyaf yerine bu Sera'nın Crystal Clear denen malzemelerini kullanıyorum ve bunları da yine musluk suyuyla temizleyip tekrar akvaryumun içerisine koyuyorum. Bunlar ince partikülleri tutuyorlar. Uzunca dönemdir kullandığım için isminin hakkını veren bir malzeme diyebilirim Crystal Clear için. O yüzden genelde musluk suyuyla yıkayıp bunun üzerindeki bakterileri de feda edip net bir temizlik sağladıktan sonra filtreyi geri yerleştiriyorum. Yine sünger çok yüksek bakteri tutma kapasitesine sahip bir eleman. Bunu da esasen akvaryum suyuyla temizlemek gerekiyor. Çünkü çok geniş bir yüzey, çok ciddi bir gözenek yapısı var ve dediğim gibi yüksek seviyede bakteri tutma kapasitesi var. Ancak aynı zamanda en çok kaba pisliği tutan eleman da yine süngerler oluyor. Dolayısıyla süngerlerin temizliği bana göre önemli. Ben süngerleri genelde musluk suyuyla temizleyip daha sonra akvaryumdan gelen suyla durulayıp yani orada yine bir bakteri yaşamı başlatıp ondan sonra filtreyi başlatıyorum. Ancak artık bu filtrede herhangi bir sünger tutmayacağım için bu süngeri yıkamayıp kenara alacağım. Seramik medyalar ve yine gözenekli Sagem matrixler asıl biyolojik filtrasyonun temellerini oluşturan elemanlar. Bu yapıdaki ürünlerden ne kadar fazla tutarsanız dış filtrede o kadar çok bakteri kültürüne sahip olacaksınız demektir ve bu bakteri kültürü sizin nitrifikasyon işinizi kusursuz bir şekilde yerine getirecektir. Bir filtreye ne zaman bakım yapılmalı? Bir filtreye bakım yapılacağını ne zaman anlarsınız? Esasen bunun tek bir cevabı yok. Şu zaman aralığında, şu dönemde veya şu günlerde bakım yapın diye bir cevap maalesef veremiyoruz. Ama bunu anladığımız bazı işaretler var. Akvaryumda o karşımıza çıkan durumlar bize ne zaman bakım yapacağımıza dair ciddi emareler ortaya koyuyorlar. Bunların birincisi çıkış debisinin düşmeye başladığını görüyorsun. Akvaryum su basış borularımızda ilk kurduğumuz dönemdekinden çok daha ciddi bir gerileme varsa artık içeride çok ciddi bir pislik birikimi ve su akışının düştüğünü anlayabiliriz. Dolayısıyla dış filtreye bakım yapmamız gerektiğini anlayacağımız emarelerin başında debi düşmesi gelmektedir. Eğer su basışımız çok düştüyse mutlaka bir dış filtre bakımı yapılması gerekiyor demektir. Yani net bir tarih söylemek zor olmakla birlikte işte 2-3 ayda bir debi kontrolü yapmakta fayda var. Tabii bunu oluşturan, debinin düşmesini etkileyen faktörler var. Bunlar akvaryumun hacmi, balık yükü, bitki yoğunluğu, filtre hacmi ve kullanılan mekanik filtre malzemesinin yapısıyla doğru orantılıdır. Örneğin benim 585 litre bir akvaryumum var. Şu an bakımını yaptım ve burada kullandığım bu Aquel filtrenin hacmi gerçekten çok büyük. Dolayısıyla bu kadar büyük hacimde ve bu kadar büyük kapasiteye sahip bir filtrede benim bakım aralığım ortalama 6 ay gibi. 6 ayda bir mutlaka debi düşmeye başlıyor ve bir filtre bakımı yapıyorum. Yani senede 2 kere yapmak benim için şu anda fazlasıyla yeterli oluyor. Ama 200 litre bir akvaryumunuz ve içerisinde sadece 1,5-2 litre su tutan bir filtreniz varsa bu bakım aralığı doğru orantılı şekilde azalacak. 2 hafta, 4 hafta, 6 hafta gibi değişen sürelere düşebilir. Tabii dış filtre temizliğinde boruların temizliğinden de bahsetmek lazım. Filtre boruları da tortu tutan
malzemeler. Zaman içerisinde özellikle ışık gören şeffaf borularınız varsa oluşan yosunun tutma kapasitesi sebebiyle yine tortu oluşumuna çok fazla meydan veren ürünler. Bunların da yine temizlenmelerinde fayda var. Küçük akvaryumlarda daha fazla hortum temizliği gerekiyor. Çünkü hortumun çapı da ufak ve dolması da daha kolay oluyor. Ancak bu tip büyük filtrelerin hortum çapları büyük olduğu ve su debisi yüksek olduğundan hortumların tortu tutma kapasitesi çok daha düşük oluyor. Dolayısıyla çok uzun yıllar hortum temizliği yapmadan büyük çaplı akvaryumlarda işi götürme fırsatı bulabiliyoruz. Önemli konulardan bir tanesi, ben tüm içerideki temizliği yaptığım süre içerisinde dış filtreyi çalıştırmaya devam ettim. Bunun bir sebebi var. Çünkü dış filtreyi çok uzun süre kapalı tutmak tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Sağlıklı da bir yöntem değil. Çünkü dış filtremizin 1 saatin üzerinde kapalı tutulması artık içeride bakteri ölümlerinin başlamasına sebebiyet veren bir durum. Genel kabul gören süre esasen bu. Akvaryum içerisindeki mekanik bakımı yaparken, işte bitkileri budarken, kum temizliği yaparken, cam temizliği yaparken dış filtrenin çalışmaya devam etmesine dikkat etmek, gayret etmek lazım. Burada bir kritik konu var. Eğer zemin budaması yapıyorsanız, yani parvula gibi, Monte Carlo gibi bitkileri buduyorsanız ve dış filtreniz çalışmaya devam ediyorsa bu bitkilerden çıkacak küçük parçalar dış filtreye girecek demektir. Eğer bir dış filtre temizliği yapacaksanız daha sonra problem yok. Zaten temizleyeceksiniz. Ama her budamadan sonra dış filtre temizliği yapmadığımız için özellikle Monte Carlo ve Parvula gibi dip bitkilerini budarken çok fazla bu bitkilerden kaçmasını önlemek lazım. Bunun için bir yöntem belirleyebilirsiniz. Örnek veriyorum, dış filtrenin emiş borusuna bir sünger takarak partiküllerin çekilmesini engelleyebilirsiniz. Su akışı devam eder. Ancak kaba pislikler filtreye gitmez. Filtrenizin dolmasını ve debisinin düşmesini engeller. Ya da dış filtrenizi kapatıp çok hızlı bir budama yaparak konuyu çabucak halletmeniz gerekir. Aksi halde dış filtredeki biyolojik dengeyle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri. Tabii bitkili akvaryumda neden ısrarla güçlü filtrasyondan bahsediyorum? Çok ciddi avantajlar elde ediyorsunuz. Nedir? 1. Akvaryuma verdiğiniz karbondioksit çok daha iyi dağılıyor. 2. Güzel bir su akışı olduğu için akvaryuma verdiğiniz gübreler çok daha rahat dağılıyor. Homojen bir dağılım sağlıyorsunuz. Su kolonunda ölü noktalar oluşmuyor ve içeride organik yük birikimi yaşamıyorsunuz. Bitki sağlığı açısından da, balık sağlığı açısından da çok daha kaliteli bir akvaryum ortamı elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bilgili akvaryumlarda güçlü filtrasyon böyle önemli avantajlar elde etmemizi sağlıyor. Peki biz filtreyi temizlediğimizde içerideki bitkiler etkilenir mi? Genel anlamda böyle bir etkisi yok filtre temizliğinin. İçerideki su şartlarını değiştiren bir işlem yapmıyoruz dış filtre temizliğinde. Ama yine de eğer çok yoğun bir temizlik yaptıysak, İşte çok agresif bir temizlik yaptıysak çok kısa sürede şunları yaşayabilirsiniz. Su biraz bulanabilir. Akış biraz arttığı için içeride bir denge değişimi yaşanabilir. Bitkiler daha fazla hareket eder. Çünkü debi artmıştır. Ama birkaç saat içerisinde normal dengeye zaten gelir. Dolayısıyla dış filtre temizliğinin bitki sağlığı açısından direkt bir etkisi olduğunu söylemek çok mümkün değil. Filtre temizliğini özetlemek gerekirse bitkili akvaryum içinde, normal akvaryum içinde çok önemli rutinlerden biridir. Ancak bitkili akvaryumda sirkülasyon özellikle yosun oluşumunun en önemli önlemlerinden biri olduğu için biraz daha bitkili akvaryumda filtre bakımı önem arz ediyor. Bir ciklet akvaryumda daha çok kaya altlarındaki akışın olmadığı alanlarda birikecek organik yük bizim için bir risk arz ediyorken, bitkili akvaryumda akışın olmadığı durgun her alan yosun patlamasına kaynak oluşturabilecek bir potansiyel tehlike arz ediyor. Dolayısıyla bitkili akvaryumlarda dış filtre bakımı çok daha kritik bir konu haline geliyor. Filtreyi sürekli temizlemiyoruz. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Debi, evet, her geçen gün debi biraz düşecek. Bu rutin bir durum. Su akışının kesilmediğine dikkat edeceğiz. Gerektiği zaman doğru şekilde bakım yapmak çok daha doğru bir yaklaşım. Dış filtrenin asla mekanik bir temizlik yapma görevi yoktur. Dış filtrenin en önemli görevi biyolojik dengenin sürdürülebilir şekilde devam etmesini sağlamaktır. Bu denge korunduğu sürece hem bitkiler hem balıklar çok daha sağlıklı ve keyifli bir şekilde yaşamlarına devam edebilirler.
Tabii bitkili bir akvaryumdan konuşurken hepimizin karşılaştığı bir konudan bahsetmeden geçmek çok mümkün değil. Yosunlar, yani algler. Aslında yosunlar akvaryumun doğal bir parçasıdır. Tamamen yosunsuz bir akvaryum diye bir şey neredeyse hiç yoktur. Doğada da aynı şey geçerlidir. Önemli olan yosunun hiç olmaması değil, kontrol altında olmasıdır. Çünkü yosunlar genelde bize bir şey anlatır. Akvaryumda bir dengesizlik varsa çoğu zaman ilk tepkiyi yosunlar verir. Bu yüzden yosunları sadece bir sorun olarak değil, aynı zamanda akvaryumun bize verdiği bir sinyal olarak görmek gerekiyor. Bitkili akvaryumla en çok karşılaştığımız birkaç yosun türünü ve bunların neden oluştuğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Karşılaştığınız yosunun türüne göre almanız gereken önlemler aslında çok nettir. Çok karmaşık ve korkulacak bir durum olmadığını, basit müdahalelerle yosun konusunun kontrol altında tutulabildiğini anlamanızı sağlamaya çalışacağım. İlk yosunumuz hair algae, yani saç yosunu. Bitkili akvaryumlarda en sık gördüğümüz yosunlardan biri saç yosunudur. Hair algae'dir. Adından da anlaşılacağı gibi ince iplik gibi uzayan bir yapısı vardır. Bitkilerin üzerinde veya dekorların üzerinde uzayan yeşil saç telleri gibi görünür. Genellikle saç yosunları ışığın fazla olması, karbondioksit seviyesinin dengesiz olması ve besin dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkar. Eğer akvaryumunuzda saç yosunu varsa bu fazla bir enerji olduğunun göstergesidir. Yani ışık vardır ama bitkiler bu enerjiyi kullanabilecek durumda değildir. Saç yosununu gördüğümüzde ilk yapacağımız şey ışığı biraz azaltmak, karbondioksit seviyesini stabil hale getirmek ve düzenli su değişimi yapmak. Eğer akvaryumunuzda saç yosunu görüyorsanız ilk aklınıza gelmesi gereken konu karbondioksit seviyesinin dengesiz olmasıdır. Tanka karbondioksit veriyor olabilirsiniz ama bunun seviyesi ya yüksektir ya da gün içerisinde çok fazla dalgalanıyordur. Bunu kontrol altına almanız gerekir. Bir başka yosun türü Green Dust Algae, cam yosunu. Bu yosun türü de akvaryumda çok yaygın, neredeyse her akvaryumda karşımıza çıkan bir yosun türüdür. Bu yosun genellikle akvaryum camının üzerinde ince yeşil bir tabaka halinde görülür. Özellikle yeni kurulan tanklarda çok sık görülür. Yeni tank sendromunun en belirgin etkilerinden bir tanesidir. Bunun nedeni de genelde akvaryumun biyolojik dengesinin henüz tam olarak sabitlenmemiş, oturmamış olmasından kaynaklıdır. Cam yosununu çok basit bir mıknatıslı cam temizleyiciyle veya jiletle kazıyıp temizleyebilirsiniz. Ama cam yosununu temizlemek yerine birkaç hafta içerisinde zaten kendisinin yok olup gideceğini göreceksiniz. Yosun bazen yaşam döngüsünü tamamladıktan sonra kendiliğinden azalıp yok olup giden bir yosun. En kolay mücadele edilecek yosunlardan bir tanesidir. Blackbeard algae, siyah sakal yosunu bizim en sevmediğimiz yosun türlerinden bir tanesidir. Siyah sakal yosunu mücadelesi zor. Genellikle koyu gri veya siyah renkli küçük fırça gibi görünür. Dekorların, bitkilerin veya filtre çıkışlarının yakınında oluşur. Bu yosunun ortaya çıkmasının en yaygın sebebi yine karbondioksit dengesizliğidir. Karbondioksit seviyesinin gün içerisinde dalgalanması veya yetersiz olması bu yosunun oluşmasını tetikleyebilir. Bu nedenle siyah sakal yosunla mücadele genelde karbondioksiti stabilize etmek, akışın iyi olduğundan emin olmak ve düzenli bakım yapmakla engellenebilir. Aynı zamanda siyah sakal yosunuyla fiziksel mücadelede Secam Excel ürününü çok fazla kullanıyoruz. Sıvı karbondur Secam Excel. Siyah sakal yosunun bulunduğu noktalara ekipman ya da kayanın üzerine günlük dozu aşmayacak şekilde Secam Excel, yani sıvı karbon enjekte ederseniz 1-2 gün içerisinde siyah sakal yosununun pembeleşip daha sonra yok olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Siyah sakal yosunu çok yayılmacı bir türdür. Bu sebeple kontrol altına alınması çok önemlidir. Eğer çabuk müdahale etmez ve kontrol altına almaz ya da bertaraf etmezseniz tüm akvaryumunuzu sarabilir. Green Spot Algae, yeşil nokta yosunu en yaygın birkaç yosundan bir tanesi. Genellikle akvaryum camında veya yavaş büyüyen bitkilerin yapraklarında küçük yeşil noktalar halinde görülür. En sık görülen sebebi fosfat eksikliğidir. Bitkili akvaryumlarda fosfat seviyesi çok düşük olduğunda ilk göreceğiniz sonuç camlarda ve Anubias bucephalandra gibi yavaş büyüyen bitkilerin yapraklarında yeşil nokta yosunları ortaya çıkar. Bu nedenle Green Spot Algae'yi akvaryumunuzda gördüğünüzde bilmeniz gereken ilk konu besin yetersizliği.
fosfat seviyenizi hemen dengelemeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu yosun tüm yaprakları çirkin bir görüntüye çevirir ve özel küçük anabias bitkileriniz bundan çok etkilenir. Bir diğer yosun türümüz Cyanobacteria, mavi yeşil alg denen yosundur. Cyanobacteria tam anlamıyla bir yosun değil, aslında bir bakteridir. Genelde akvaryum camlarının ön tarafında kumların altında gördüğünüz o yeşil mavi şerit halinde gözüken yosun türüne Cyanobacteria ismi veriliyor. Dekorların üzerinde de oluşabilir. Kaygan, kötü kokulu bir tabaka halinde görülür genelde. Bu organizma genellikle çok düşük akışta, çok yüksek organik yük varsa ve çok düşük nitrat seviyelerinde ortaya çıkar. Cyanobacteria ile mücadelede su değişimi, akışın iyileştirilmesi ve akvaryumun genel temizliğinin gözden geçirilmesiyle mücadele edilebilir. Yosunlardan bahsederken bu videonun başından sonuna kadar neredeyse hemen her konunun içerisinde sıkça söz ettiğim ortak bir mücadele yöntemimiz var. Denge. Bitkili akvaryumlarda 3 temel unsuru birlikte çalıştırıyoruz. Işık, karbondioksit ve besinler. Bu üçlü arasında bir dengesizlik oluştuğunda bundan ilk istifade eden canlı yosun oluyor. Örneğin çok yüksek bir ışığınız var, ancak düşük karbondioksitiniz var. Çok yüksek besininiz var ama çok az bitkiniz var. Ya da zayıf bir filtrasyonunuz var. Tüm bu durumlar akvaryumunuzda yosunların ortaya çıkmasına sebep olacak. Bu yüzden yosunla mücadelede en doğru yaklaşım sadece yosunu temizlemek değil, neden oluştuğunu anlamaktır. Hangi videoyu izlerseniz izleyin, hangi makaleyi okursanız okuyun, yosunla mücadeledeki ilk kural yosunu yok etmekten değil, kaynağını tespit etmekten geçer. Özetlemek gerekirse bitkili bir akvaryum, hatta bitkisiz bir akvaryum, ışık kullanıyorsanız, içeride de doğal bir yaşam varsa yosunlar akvaryumun doğal bir parçasıdır. Bunu kabul ederek işe başlamak lazım. Her yosun bize akvaryum hakkında farklı ipuçları veriyor. Bu ipuçlarını doğru değerlendirebilirsek çok sağlıklı ve dengeli bir akvaryum yaşantısını ortaya çıkarabiliriz. Unutulmaması gereken şey şudur: başarılı bir akvaryum yosunla savaşarak değil, denge kurarak oluşturulur. Bu videonun başından beri ısrarla tekrar ettiğim konu. Denge bizim anahtarımız. Şu anda ekranda gördüğünüz çalışma 585 litrelik bu tankı oluştururken aklımdaki en büyük soru işaretlerinden birine cevap olarak yaptığım çalışmadır. Bu tankı ters ozmoz suyla sürekli ben besliyorum. Su değişimlerini ters ozmoz suyla yapıyorum. Dolayısıyla ters ozmoz su içerisinde herhangi bir mineral bulunmuyor ve ben daha önceki 60 santimetrelik tanklarımda da bu yöntemi kullandığım için buradan elde ettiğim tecrübeyle şunu biliyorum ki her hafta yaptığım su değişimleri sonrası bu tanktaki suyu tekrar mineralize etmem gerekecek. Bunun için de belli başlı ürünlere ihtiyacım var. Piyasada bu ürünler GH Buffer, GH Plus gibi farklı isimlerle satılan, içerisinde magnezyum, kalsiyum bulunan ürünler. Bazı ürünlerde aynı zamanda karbonat da bulunuyor. Yani suyun GH ve KH'ını tekrar belirli bir düzeye çıkarmak gerekiyor ki hem balıklar hem bitkiler biyolojik olarak etkilenmesinler. Ancak yaptığım araştırmalarda piyasada satın alabileceğim ürünlerin benim yaptığım su değişimlerinden sonra suya gösterdiği etki neredeyse haftada bir şişe GH Plus ve buna yakın bir KH Plus ürünü kullanmamı gerektirecekti. Gerçekten çok ciddi bir maliyete katlanmam söz konusu olacaktı. Sürekli bir tedarik zinciri oluşturmam gerekecekti. Sürekli bu ürünleri satın almam gerekecekti. Günün sonunda iki tane temel amacım var benim bu hobiyi yaparken. Bir, bana bir eziyet oluşturmasın. İki, ezici bir maliyet oluşturmasın. Şu anda ekranda gördüğünüz sisteme baktığınızda çok ciddi bir para harcadığım sonucu ortaya çıkabilir. Ancak benim bu harcadığım para beni onlarca yıl neredeyse bu hobiyi yapmama vesile olacak. Fayda maliyet analizi yaptığınız zaman çok uzun yıllar ek bir maliyete ihtiyaç duymaksızın sürdürülebilir hobi yapmam için benim bu ekipmanlara ihtiyacım var. Aksi takdirde sürekli bir şeylerle mücadele etmem gerekecek ve yeryüzündeki en yüksek maliyetin zaman olduğu tartışılmaz bir şey. Benim zamanımı ve aynı zamanda keyfimi çalacak bir şeyin isminin hobi olması çok mümkün değil. Baştan beri bitkili akvaryumla ilgili tüm yaptığım çalışmalarda benim misyonum buydu. Ben bu hobiyi yapıyorsam bana zaman, para ve neşe kaybettirmemeli. Tam tersine beni hem motive edici hem de
gündelik stresimden uzaklaştırıcı bir etkisinin olması gerekiyor. Hobi tanımı tam anlamıyla benim için bu demek. Günün sonunda birkaç farklı ürün kullanarak bu maliyetleri neredeyse sıfıra indirdim. Magnezyum sülfat, kalsiyum klorür, potasyum karbonat gibi ürünleri kullanarak bunlarla oluşturduğum ürünleri tanka girerek bu şekilde idare edebiliyorum. Bunlarla ilgili net ürün reçeteleri ve satın alma linkleri sizlerle paylaşmayacağım. Çünkü bu ürünlerin onlarca farklı satıcıdan bunları alabilirsiniz. Tarımda da kullanılan ürünler. İyi analiz yapıp, iyi değerlendirme yapıp doğru ürüne ulaşmak biraz riskli. Böyle bir risk almak istemediğim için işin sonunda canlı hayatı ve akvaryum biyolojisinin tamamen etkileneceği bir durum olduğu için böyle bir riske, böyle bir sorumluluk altına girmek istemiyorum. Bununla ilgili herhangi bir tarif, reçete, ürün paylaşımı sizlerle yapmayacağım. Çünkü o anlamda benim bir uzmanlığım yok. Ben bir biyolog değilim. Ben bir kimyager değilim. Benim yaptığım ürünler deneme yanılma yöntemiyle çok uzun süreçler yaptığım denemeler sonrasında kullanmaya karar verdiğim ürünler. Bu ürettiğim ürünleri kullanmaya karar verirken çok küçük dozlarla ve karidesler üzerinde yaptığım denemeler sonrası hayvan sağlığına zararlı olmadığına kanaat getirdikten sonra tanka vermeye başladım. Sizin satın alacağınız yanlış bir ürün veya size doğru ürün olarak satılacak bir ürünle yaptığınız katkı tankınızdaki tüm yaşamın sona ermesiyle sonuçlanabilir. Ben böyle bir risk almak istemiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. Bu tanka dışarıdan satın alarak girdiğim tek ürün Sagem Trace, yani mikro elementler. Mikro elementler için yaptığım araştırmalarda laboratuvar hassasiyetinde üretilmiş ürünlerin çökelti yapmaksızın ve canlı sağlığına zarar vermeksizin akvaryumda kullanabileceği sonucuna ulaştığım için mikro elementleri içeren Sagem Trace ürünü dışındaki tüm ürünleri kendim üretip o şekilde tanka giriyorum. Şu an itibariyle 8 ay kadar oldu bunu yapmaya başlayalı. Herhangi bir, çok şükür, olumsuz etkiyle karşılaşmadım. Umarım bu videoda kafanızdaki birkaç soruya da olsa cevabı bulursunuz. Aklıma gelen birçok konuyu anlatma fırsatı bulduğum bir video oldu. Akvaryum hobisi enteresan bir hobi. Ofisime ziyarete gelen insanların yüzündeki ifadeleri gördüğümde bunun gerçekten insanları etkileyen ve doğru yapılması halinde mutluluk kaynağı olan bir hobi olduğunu canlı bir şekilde görebiliyorum. Bu hobiyi yapmaktan da gerçekten keyif alıyorum. Eğer sormaya değer görür ve aklınızdakileri bana iletirseniz bildiğim ve anladığım kadarıyla sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Tabii ki iş yoğunluğu sebebiyle aklımdaki birçok projeyi hayata geçirmek bazen aylar alıyor. Vakit buldukça kendi uyguladıklarımı bu ekrandan yine size yansıtmaya gayret göstereceğim. Herkese sağlıklı, mutlu, hobiyle dolu günler dilerim. Hoşça kalın.